Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Halk Bankası'nı inceleyeceğiz ve değerli bölgeleri bulmaya çalışacağız. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi analizlerimizdir. Ve artık incelemeye başlayabiliriz. Halkbank'ı daha önceden analiz etmiştik ve güçlü bir pozitif trendde olduğunu söylemiştik. Düşüşlerde dönüşlerin alım fırsatı olduğunu ve güzel kazançlar getireceğini söylemiştik ve gerçekten geçen ay ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Bu ayda yine yükselişle başladı ilk haftaya. Biraz düzeltme hareketleri geliyor. Peki biz bu hareketler içerisinde nasıl faydalanabiliriz? Bunları biraz değerlendirelim. Aylık bazda yani büyük zaman diliminde pozitiflik devam ettiğini görüyoruz. Bakın zaten trend de devam ediyor güzel bir şekilde. Haftalık bazda yine pozitiflik ve günlük bazda bir düşüş gözlemliyoruz. Ve bu düşüş aslında bizler için bir pozitif yani aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Buradan şu bölgelerden demiştik daha önce analiz etmiştik ve güzel bir alım fırsatı olarak gelebilir ve değerlendirilebilir oldu. 24-25 seviyelerinden alanlar ciddi anlamda gerçekten önceki videoyu izleyenler eğer buradan bir alım gerçekleştirirse %60'lık bir kar getirisi sağlamış oldu. Peki şimdi neler yapılabilir? Tabii ki buradan satışlar tetiklenecektir. Çünkü %60'lık bir kar getirisi sağladıktan sonra bir parça kar alma isteği her zaman olur ve dikine bir şekilde sürekli değil de zikzak Z hareketleriyle yani biraz yükseliş, biraz dinlenme, biraz yükseliş, biraz dinlenme böyle bu şekilde hareket etmesi daha sağlıklı bir yükseliş olacak ve daha güçlü bir trend olacağını söyleyebiliriz. Zaten şu bölgedeki alıcıların bakın yukarı doğru yeşil mumların hacimli bir şekilde yukarı doğru devam ettirmesi bunun güçlü olduğunu, güzel bir trendde olduğunu bize söylüyor. Günlük bazda, haftalık bazda yine bakın yeşil mumlar yukarı doğru gitmiş olması güzel, pozitif bir işarettir. Aylık bazda ise daha yeni olduğu için şurada bakın son mum daha belli kapanışı gelmedi. Son mumda neler olacak önümüzdeki Ocak ayında belli olacak. Şu an aylık bazda tabii ki mum analizi biraz daha zor olur ama günlük ve haftalıkta pozitiflik bakın haftalıkta çok güzel bir şekilde hacimli yeşil mumlar. Burada aylık bazda da güzel bir şekilde yukarı doğru hacimli yeşil mumlar şu bölgeden itibaren yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bu ise bizim için pozitif bir göstergedir. Şimdi aylık bazda baktığımızda şöyle bir küçülttüğümüzde mumları şunu kaldıracağız mıknatısı ve bakın şuradan bir trend çizgisi çektiğimizde şöyle evet. Eğer fiyat şu hareketi yapmasaydı yani böyle bir düşüş gerçekleşmeseydi hatta hareketli ortalamaları kaldıracağım şimdi. Bu fiyat hareketi eğer şöyle düzeltme ve yükseliş, düzeltme ve yükseliş bu şekilde hareket etseydi zaten bu seviyeye gelmiş olurdu. Yani aslında geleceği yer zaten 40 seviyelerine gelmiş olurdu. Ama tabii ki ne oldu? Burada çeşitli krizler gerçekleşti ve manipülasyonlar, satışlar, baskılar. Daha sonra buradan alanlar ucuzdan aldı ve tuttu götürdü buradan. Yani aslında 5 liradan alanlar ciddi anlamda kar sağladı. Buradan bir %600'lük bir kar getirisi sağlamış oldu. Peki buradan sonra neler olabilir? Şimdi büyük zaman diliminde böyle bir fiyatı gerçekleştiğinde burası geçinemeyen bir bölge olarak düşünürsek ve şuraya bir direnç çizgisi atarsak artık bizim için bir destek olacak. 20'nin katlaması 40 oldu. Zaten 40 hedefine geldi. Yani şu çanak aslında hedefine gelmiş oluyor bizim için. Bu tamam. Peki şimdi ne olacak? Trend bitti mi? Hayır, trend bitmedi. Çünkü burası 2013'ten itibaren bir geçilmeyen bir bölgeydi. 2025'te daha yeni geçti ve hedefine gitti. Hedefine gittikten sonra bir satış, bir kar alış gerçekleşebilir. Daha sonra düşüşler bizim alış fırsatı olacak. Neden böyle bir alış fırsatı olacak? Çünkü bakın daha halen pozitiflik devam ediyor. Pozitiflik devam ettiği sürece bizim için düşüşler destek bölgeleri gelirse alış fırsatı olarak değerlendirmeye çalışacağız. E,
Burada ciddi bir şekilde trendin bittiğini düşünürsek şu bölgenin artık kırılmış olması gerekiyor. Şuradaki alıcıların artık yutulması gerekiyor. Buradaki alıcılar yutulmadıkça fiyat düzeltmelerden sonra yukarı gidecek. Şimdi haftalık bazda açıyorum. Haftalık bazda burası artık bizim için alıcıların bulunduğu değerli bir bölge olarak burayı kullanılabilir bir bölge olacak bizim için. Ve buraya ben şöyle bir işaret bırakacağım. Artık eğer buraya gelirse buradan alış yapmak istediğim bölge olacak. Yine günlük bazda daha yakın zaman diliminde bakarsak bu şekilde buradan birikim yaptı ve yukarı gitti. Bu birikim yaptığı bölge artık bizim için destek olarak çalışacak. Daha yakın zaman diliminde artık hareketli ortalamayı kapatalım. Bakın 4 saat diye bir bakayım. İlk yakalanması gereken bölge şurada bir satıcıların yine yutulduğu bir bölge var. Şöyle bir yer çizdiğimizde şu bölgeye geldiğinde artık buradan bir alıcı gördüğümüzde fiyat buradan daha da yukarı taşınabilir. Asıl alıcıların gelmiş yani şurada bakın kümelenmiş olduğu yer burası aslında. Buradan fiyatı alıp götürüyorlar. Şu bölgeler bizim için artık değerli bölgeler. Hatta buraya bir destek atmak gerekirse şöyle bir seviye bizim için değerlidir. Daha ufak bir kutucuk yapmak gerekirse asıl alım yapılacak yer buradır. Peki buraya bir fiyat hareketi şöyle bir etiket koyalım. Evet 29 seviyeleri tabi bu kadar düşüş olur mu gerçekleşmesi? Biraz zor gerçekleşmesi ama imkansız değil. Olabilir ilerideki aylarda eğer bu seviyeye gelirse burası alıcıların olduğu bölge olduğu için kullanılabilir bölge. Ve ilk bizi kullanılabilir olarak karşılayacak bölge 35 seviyesidir. Bakın 34, 90, 35 seviyeleri. Eğer buradan fiyat bakın şöyle çok sert bir şekilde düşmüyorsa yavaş yavaş gidip şu şekilde bir hareket gördüğümüzde artık şurası bizim için bir dönüş fırsatı. Tekrar fiyat bu şekilde yukarı doğru gitmek isteyebilir. Ve buradan alanlar da yine güzel bir kar almış olur. %20'lik güzel bir kar sağlamış olurlar ortalama. Eğer aşağıdan gelirse zaten burası kesin bir eğer kırılmaz sert bir şekilde dikin aşağı inmeden ağır ağır gelip burada bir destek bulduğunda buradan dönüş fırsatı %43'lük bir kar getirisi sağlayacağını söyleyebiliriz. Burada da yine eğer fiyat bakın şöyle bir hareket bekliyoruz. Aşağı geliyor ve son tepenin üzerine çıkıyor. Yani şu aşağı ittiren bölgenin üzerine çıktığında burası bizim için bir alım fırsatı olarak yukarı doğru taşıyacağını düşünüyoruz. Bu iki seviye bizim için şu an değerli bir bölge. Alım yapılabilir bir bölge. Ama bu genel olarak şu akümülasyon olan yeri eğer kaybederse yani şu bölgeyi kaybederse artık biz burada stop olup çıkacağız. Zararına satıp çıkmamız gerekiyor. Çünkü bunun aşağısı artık şöyle hemen işaretimizi de bırakalım. Bunun aşağısı artık zararına satış. Yani bunun aşağısında nereye kadar düşebilir? Bunu kimse tahmin edemez. Ya da ne kadar bekletebilir? Bunu da tahmin edemez. Şu bölgenin aşağısı dikkatli bir stop olmak kaydıyla bizim için desteklerin kırıldığı, alıcıların tükendiği bir seviye oluyor. Ama buraya gelip destek bulup yukarı doğru giderse bunu rally'nin devamı gelecek. Yükseliş trendinin devamı gelecek diyebiliriz. Peki büyük zaman diliminde neler olabilir? Ben daha önce bakın şunları kaldırıyorum. Şöyle yapalım. Şu aşağıdaki etiketleri kaldıralım. Temiz bir sayfa olsun. Evet. Şimdi eğer uzun bir süre bu trendi takip ediyorsa bu trendi kırıp da üzerine de gitme olasılığı var. Peki bunun bir örneği var mı? Var. İlerideki zaman dilimlerinde onu da gösteririz. Zaten aylıkta açarsak daha net bir şekilde görünecektir. Eğer bu trendi kırarsa Türk Hava Yolları'nda bunun örneği vardı. Umarım biraz sonra açarız. Şöyle bir kırılım gelirse ve şurada tutunursa, şu bölgede tutunursa o zaman bir bu kadar daha yükselmesi gerekiyor. Yani şöyle dikine bir rally daha gelmesi lazım. O zaman fiyat çok daha yukarılara bizi taşıyacaktır.
Bunun nedeni şöyle bir dolar bazlı baktığımızda daha gidiş yolunun başında olduğunu görüyoruz. Yani artık hiçbir şey, yani şuralar zaten dipten dönüş bölgeleri. Yani buralar aslında ucuz bölgeler dolar bazlı olarak. Bizim burada dolar bazlı hedefimiz 1.25 seviyeleri ve 1.47 seviyeleriydi. Yani buradan aslında daha yukarı gidecek yollarımız var. Böyle %30 ve buradan düştükten sonra %50'lik seviyeler var. Tabii ki Borsa İstanbul risklerini de almak gerekiyor. Oradaki bütün siyasal hareketleri veya diğer ekonomik faaliyetleri, alınabilecek borsadaki kararları dikkate almak gerekiyor yatırım yaparken ve ona göre bir alım limiti belirlemek gerekiyor. Yani bütün paramızda değil, burada kısmi parçada alım yaparak buradan bir dönüş veya yükseliş sinyallerini takip ederek en yakın zamanda da stoplu çalışarak hareket etmek gerekiyor. 4 saatlik zaman diliminde şöyle bir hareketli ortalama açtığımızda şu bölge işte bizim için değerli bölge olarak kalıyor. Şimdi bunun bir örneğini, işte şu bölgeyi neden çizdik veya diğer bölgeleri, onun bir örneğine bakalım. Evet, bakalım bulabileceğiz mi aynısından. Şimdi hareketli ortalamaları şöyle bir kaldıralım. Bakın uzun bir süre Türk Hava Yolları'nda şöyle bir trend izlenmiş. Buradan bir, evet. Burada güzel bir trend geliyor. Düzeltmesini yapıyor, gidiyor. Şu iki tepe yapıyor, düzeltme yapıyor, geliyor. Ve burayı kırıyor. Burayı kırdığında son bir kez altına geliyor. Ve bakın şurada omuz, burası baş, burası da bir omuz olarak düşünürseniz. Bunun kırılımı işte çok büyük bir rally'yi tetikliyor. Başka yine diğer hisse senetlerine de bakabilirsiniz. Böyle bir durum vardı olan, yani şu şekilde olan hareketler, omuz baş omuz, yani ters bir topu hareketi geliyor ve burada kırılımlar ciddi anlamda burada yatırımcılara kar sağlıyor. Mesela Petkim'e bakalım. Büyük hisse senetlerinde böyle uzun zaman diliminde böyle ağır ağır giden ya da uzun zaman diliminde böyle fiyatı çok ağır bir şekilde götürüp yataya sardıran fiyatlarda, eğer uzun bir trend kırıldığında çok da yukarılara gidebiliyor. Yine burada şu bölgeyi alırsak uzun bir süre boyunca bakın şöyle düzeltmeler buranın kırıldığı an buradan yukarı sert bir şekilde gidiyor ve ciddi bir rally tetiklediğini görüyorsunuz. Şimdi bu bölge nasıl uzun bir süre şöyle bir bant aralığını takip ediyorsa, günümüzdeki Halk Bankası da böyle bir bant aralığını takip eder ve bu üst perde kırıldığında yukarı doğru gider. Çünkü Halk Bankası'nın dolar bazında fiyatı hala çok düşüktür ve yükseliş trendi olan, trendi devam eden, daha kırılmamış olan bir şirkettir. Bundan dolayı şu an pozitiflik devam ediyor. Umarım biraz da aşağı gelir, aslında ben aşağı gelmesini ve daha da ucuzlamasını istiyorum ki şu bölgelerden birazcık alım yapabilelim. Ucuz bir şekilde bunu topladığımızda fiyatları buradan %40 daha yukarıda olması imkansız değil. İhtimaller dahilindedir. Umarım sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalınız.